Cinsel performansa iyi geldiğini düşünüyorlarmış. Horoz taşağı yiyorlar arkadaşlar Tayvan'da. Gerçekten horoz taşağı yiyorlar. Şöyle göstereyim. So how people eating chicken egg? Cook with soup. Putting this on the soup. Yes. So they are Special one. so it's yılanlı alkoller var. Bakar mısınız şuna? Bayağı bu şekilde yılanı hapsetmişler buraya. Yılan kafaları falan var. It's kind of old time like with some gangster. Bu arada dünyada alım gücü en yüksek olan ülkelerden bir tanesiymiş Tayvan. Satın alma gücü bakımından dünyada 10. sırada yer alıyormuş. Ben de bunu bugün bu videoyu hazırlanırken öğrendim. Gerçekten çok şaşırdım. Tayvan 10. Amerika Birleşik Devletleri 11. sıradaymış. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok fazla elektronik markası var ülkenin. Vergiler düşük. Yemek fiyatları çok ulaşılabilir ve maaşlar da gerçekten nispeten yüksek. Şöyle ilginç bir sokağa doğru atalım kendimizi. Arkadaşlar ben bu ülkeye defalarca kez geldim. Defalarca kez gezdim ama halen daha kültür çok farklı. Ne bileyim, halen daha kültür bazı kısımlarda içine çekiyor beni. Bugün resmi tatil Tayvan'da, günlerden cuma olmasına rağmen hal böyle olunca resmi tatil olduğundan her yer çok kalabalık. Herkes dışarı çıkıyor. Sokak yemekçileri burada bakın. Hafif bir curcuna var böyle dışarıda. Seyyar satıcılar var ama bunların hepsi lisanslı satıcılar. Devletten izin almış satıcılar. Ve her yerde farklı şeyler satılıyor. Bakın burada mesela galiba kaşar peynirli ahtapot mu satılıyor? Yok, kalamar. Bu şekilde barbeküde pişirilen kalamarlar var. Bir tanesi 130 NT'di, yani 4 dolar falanmış. Etraf gerçekten farklı ve kendine has. Tayvan'da bu tarz yerleri çok fazla görüyorsunuz. Şu an böyle sanki farklı bir ülkeye gelmişim gibi hissediyorum. Çünkü her şey farklı yani etraftaki. Bakın burada pirinç keki satıyorlarmış. Hello. Şöyle değişik bir unu var. Bundan kek yapıyor. Tapioca diye bir şey vardı Brezilya'da. Galiba o. Tayvan'da da varmış aynısı. Arkadaşlar ilginç bir yerdeyiz ya gerçekten. Bakın burada balıklar satılıyor bu şekilde. Kurutulmuş deniz mahsulleri. Daha doğrusu. Şöyle göstereceğim. Devasa kalamarlar, ufak böyle balıklar. Bir sürü farklı çeşit deniz mahsulü satıyorlar burada bu şekilde. Bilmiyorum arkamda gözükecek mi, yani gözükmemesi çok büyük bir ihtimal. Arkadaşlar çok acayip bir durum var. Burada mağazanın önlerinde bekleyen hayat kadınları var. Yani maalesef ki bundan bahsediyorum. Amber anlatsın hatta durumu. You say that this area is famous with One is district is kind of old time like with some gangster. And then some area have the culture of prostitution, like it's called tea house. And yeah, they're doing some special service, of course. So we just saw the women's waiting basically next to shops over there. Yeah, because this street is night market street, so many people, visitors passing by. So for that, because also touristy area, they are doing this. Arkadaşlar direkt Amber anlatsın dedim. Yani buralı kız, Tayvanlı. Az önce bayağı bekleyen kadınları gördük. Yani hayat kadınları oldukları hem giyimlerinden hem de orada beklemelerinden çok belliydi.
ve başlarında bekleyen adamlar da vardı. Gerçekten çok ilginç. İlk defa ben Tayvan'da böyle bir şey gördüm. Devasa bir gece pazarının ortasındayız şu anda ve burada böyle bir durum varmış. Çeteleriyle meşhur bir yer diyor Amber. O yüzden bu olaylar olabiliyor demek ki. Bakın şunu göstereceğim. Burada duwei diye bir yemek var arkadaşlar. Ördek kafasından tavuk ayaklarına kadar her şeyi, hatta bağırsaklarına kadar her şeyi bu şekilde sokakta satıyorlar. Buradaki kültürün parçası bu da, hatta çok seviliyor bu duwei dedikleri yemek. Burada bakın hatta bir başka versiyonu da var. Sinek gelmesin diye şöyle bir şey yapmışlar. Sokak yemeği kültürü gerçekten çok enteresan Tayvan'da. Arkadaşlar kurbağa satılıyor. Bakar mısınız? Baya kurbağalar satılıyor bu şekilde. İlk defa gördüm bunu da. Amber, frog. Amber da şok oldu. Burada bakın domuz bacakları, birbirinden ilginç yemekler bu şekilde. Ben iptal şu anda. Kurbağadan domuz bağırsağına ne ararsanız var sokakta. Şuraya bakar mısınız? Bu ne gerçekten bilmiyorum. Night market deyince, yani gece pazarı deyince genelde kızarmış yemekler var. Ama burada, ya bu sokakta her şey satılıyor. Bakın bir deniz mahsulleri tezgahı burası da. Devasa istiridyelerden chicken egg. Arkadaşlar şu horoz taşağıymış. Şaka yapmıyorum. Is it real chicken egg? Yeah, chicken egg. So how people eating chicken egg? Cook with soup. Putting this on the soup. Yes. So they are, Special one. so it's special. It's very common to eat chicken egg in Taiwan. Some people think, oh, eating egg so your performance will getting better. Cinsel performansa iyi geldiğini düşünüyorlarmış. Horoz taşağı yiyorlar arkadaşlar Tayvan'da. Gerçekten horoz taşağı yiyorlar. Şöyle göstereyim. Bunlar ne bilmiyorum. Çok öğrenmek de istemiyorum açıkçası. Bu horoz taşağı muhabbetini ben biliyordum. Daha önce Amber bana anlatmıştı. Ama görünce o size anlatsın istedim. Biraz safa yattım o yüzden. Cinsel performansı arttırdığına inanıyorlarmış. Denemek isteyen varsa deneyebilir Türkiye'de arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Horoz taşağı yendiğini daha önce hiç duymuş muydunuz? Ben ilk defa burada duydum şu an. Bakın bir başka tezgah bu şekilde ve horoz taşakları burada yine. Bu da galiba deniz salatalığı gibi bir şey arkadaşlar. Çok farklı şeyler satılıyor. Yani yemek kültürü gerçekten bizim çok zıttımız Tayvan'da. Bizim yediğimiz şeylerle onların yedikleri şeyler arasında çok büyük farklılıklar var. Şimdi arkadaşlar burada bir bazlamacı buldum ben. Bildiğiniz bazlama bu. Tayvan pankeki. Burada çok meşhur olan bir yemek. Nasıl Tayvan'a geldiğini bilmiyorum ama bayağı bildiğiniz bazlama yapıyorlar. Abimiz arkada hamuru açıyor şimdi. Birazdan hazırlamaya başlayacak. Bizim damak tadımıza en uygun yemeklerden bir tanesi burada. Tayvan usulü bazlama, pankek. Bakın şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bayağı bizim bazlama ekmeği gibi susamlı, soğanlı, yumurtalı bir pankek.
Çok tatlı bir abimizden bazlamayı aldım. Ben buna bazlama diyorum abi. Scarillion pancake olması lazım buradaki adının. Bu susamlı falan biraz daha farklı ama normalde bizim bazlamaya daha çok benziyor. Abi pizza gibi kesti bir de. Şöyle arasında yumurta var. Güzel. En iyisi diyemeyeceğim burada yediğim ama güzel. Şimdi ben garip yemekleri gösterince insanlar zannediyor ki Tayvan'da ya da Çin'de, ne bileyim Japonya'da falan sadece böcek yeniyor, yılan yeniyor falan. Arkadaşlar inanılmaz zengin bir mutfak var burada. Gerçekten çok güzel yemekleri var. Sadece ilginç olduğu için geldiğimiz zaman sokakta bunları görünce gösteriyoruz ama çok fazla seçenek var ve bizim damak tadımıza uygun böyle yemek de çok fazla. Ben defalarca kez geldim ve yemek sonu hiç çekmedim burada. İçinde nane de var. Benim tadı hoşuma gitti. En iyisi diyemem burada yediğim ama güzel. Bizim bazlama ya inanılmaz benziyor. Zaten bakın şuraya. Alt taraf direkt bazlama. Ben şöyle yemeğe devam ediyorum. Amber da denesin. Valla babaannemin bazlamalarını aklıma getirdi. How is it? This is fun. This baby. Good, right? Son kısmı çok iyiydi. Tuz oraya denk gelmiş. Bayağı iyiydi abi. Şu an var ya midem bayram ediyor. Benden mutlusu yok. Tayvan'da bazlama yedim. Daha ne olsun. Arkadaşlar şöyle bir pazar var burada. Huangshi turist pazarı olarak geçiyor bu kısım. Turistik bir yer olduğu çok belli. Bakın çizgi romanlar, DVD, CD'ler satılıyor. Takıcılar var, ne bileyim masaj salonları var bu şekilde. 60 dakikası 700 bahttan başlıyormuş masajlar. 700 NTD'den yani 25 dolardan falan başlıyor. Tayvan için çok iyi. Bu arada dünyada alım gücü en yüksek olan ülkelerden bir tanesiymiş Tayvan. Satın alma gücü bakımından dünyada 10. sırada yer alıyormuş. Ben de bunu bugün bu videoyu hazırlanırken öğrendim. Gerçekten çok şaşırdım. Tayvan 10. Amerika Birleşik Devletleri 11. sıradaymış. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok fazla elektronik markası var ülkenin. Vergiler düşük. Yemek fiyatları çok ulaşılabilir ve maaşlar da gerçekten nispeten yüksek. Ki zaten bunu da gördünüz. Bakın manikür pedikürcüler var. Yaşlı teyzeler bile pedikür yaptırıyor. Masaj yaptırıyor. Tayvan'ı seviyorum. Güzel ülke. Tam da burada yürürken, etrafı keşfederken bir restoran gözüme çarptı şimdi. Yılan eti satıyorlar burada arkadaşlar. Daha önce Tayland'da denemiştim. Burada da bunu görebiliyorsunuz. Bakın yılanı çizmişler bu şekilde. Şurada kaplumbağadan yılana kadar farklı hayvanların maketlerini bırakmışlar. Ve şurada gerçek yılan viskileri var. Yılanlı alkoller var. Bakar mısınız şuna? Bayağı bu şekilde yılanı hapsetmişler buraya. Hatta şurada kaplumbağalar, yılan kafaları falan var. Ya gerçekten çok ilginç. Şöyle ilerleyip göstermeye çalışacağım. Biraz korkutucu bir manzara var. Şöyle yılan alkollere bakın. Ve yılan kanı ile elde edilen içecekler burada. Sıralanmış durumdalar. İnsanlar bunları bayağı içiyorlar yani. Bakın bu şekilde yılan ve timsah maketlerini de girişe bırakmışlar. Dilerseniz buradan yılan kanıyla yapılan içeceklerden yılan alkolüne ve etine kadar birçok şeyi satın alıp deneyebiliyorsunuz. Tarihi özel restoranlardan bir tanesi. Tayvan'da yılan eti yeme kültürü kaybolmuş artık ve çok zor olduğunu söylüyorlar yılan eti bulmanın. Burası da bu eti satan çok nadir yerlerden bir tanesiymiş. Özellikle şunu unutmam, bayağı bir zaman alacak. Yılanları bu şekilde resmen doldurmuşlar alkolün içerisine ve bunu içiyorlar.
çok farklı kültürler var dünyanın dört bir yanında. Özellikle Vietnam'da bunu çok görüyorsunuz. Bu şekilde yılanlı alkoller, ne bileyim büyük kobra yılanlarıyla yapılmış alkoller falan çok tüketiliyordu. Burada görünce bayağı şaşırdım. Dediğim gibi artık kaybolmaya başlamış bir kültür bu. Çünkü araştırdım ben. Baktım yılan restoranı var mı Tayvan'da, bulabilir miyim? Veya başka egzotik yemekler tüketiliyor mu? Ama bunları normalde çok zor bulabileceğinizi söylüyorlar. En azından ben çok az bilgiye erişebildim ki yapay zeka çağındayız şu anda. Ama burada böyle bir şey var arkadaşlar. Burada pazarın içerisinde yerel insanlar bayağı hem alkolünü içiyorlar, hem yılan kanını içiyorlar, hem de etini yiyorlar. 10 dolar karşılığında yılan çorbası içebiliyorsunuz mesela. You wanna try snake soup or something? Soup can be. Soup can be. You want? But meat kind of. Okay, we got snake whiskey, snake blood and snake soup. I will record you. Amber inanılmaz iğreniyor. Hayatta gelemiyor bu tarz şeylere. Dalga geçiyorum ben de. Yılan etine tamam diyor, yerim diyor ama bir yandan da tir tir titriyor yerinden resmen kızcağız. Evet, böyle güzel bir pazar arkadaşlar. Burası bu şekilde devam ediyor. Arka sokaklara doğru uzanıyor. Evet, pazarın devamına bu şekilde gidiliyor. Girsek mi girmesek mi diye düşündük bu kısma. Biraz daha bir gösterelim dedik burayı da. Şu kültürü seviyorum gerçekten. Baktığınız her yerde farklı bir yemek görüyorsunuz. Farklı bir şey gözünüze çarpıyor. Geleneksel kültür gerçekten çok güzel bir şey bence. Farklı kültürlerin olması dünyanın farklı yerlerinde bence çok güzel. İzlerken garip gelebilir ama bence yargılamamak lazım arkadaşlar kimseyi. Bakın arkadaşlar, burada da samosa benzeri bir yemek yapıyorlar. Orta Asya'da samsa deniyordu. Özbekistan'da, Kazakistan'da falan çok yemiştim ben. Şunlar fırın ve şu arkada hazırladıkları hamurları oraya yapıştırıyorlar ve pişiriyorlar. İnsanlar çok sıcakkanlı. Arkada bayağı Çin usulü samosa hazırlıyorlar. Büyük ihtimalle bizim Uygur Türklerinden geçmedir diye düşünüyorum. Çünkü Orta Asya'da fazlasıyla olan bir yemek ve Hindistan'da, Afganistan'da falan bu coğrafyalarda tüketilen bir yemek. Yani çıkış noktasının Orta Asya olduğunu düşünüyorum ben ama tabii kesin bilgi değil bu. Tayvan'da da bu yemeği görebiliyorsunuz. Tabii burada dana etiyle ya da koyunla yapılmıyor. Domuzla yapılıyor. Bir başka meşhur yer bakın. Bakın samosalar bu şekilde gözüküyor. Ha, şeşe. Abi çok güler yüzlü. Bakın bu şekilde bu fırının içerisine yapıştıracak bu samosaları ve pişirecek. Orta Asya'dakinin birebir aynısı arkadaşlar. Şeşe. Adam inanılmaz güler yüzlü. Hazırlanışı dahi tıpatıp aynı. Amber'a sordum, dedim ki sence bu yemek orijinal olarak nereden geliyor? Hemen ChatGPT'ye sordu. Reklam değil bu arada. Bakın diyor ki Orta Asya'dan ve Orta Doğu'dan gelen bir yemek. Biliyoruz ya. Yani bu işi biliyoruz. Yıllardır geziyoruz. Bunun nereden olduğunu da biliyoruz yani. Kesinlikle bence Orta Asya'dan, büyük bir ihtimalle hatta Uygur Türklerinden geçme bir yemek Çin mutfağına ve Tayvan'a kadar gelmiş arkadaşlar. Kaç bin kilometre ötelerden. But in Turkey you don't have this type of. We have similar one, but not the same. Similar. But, usually it's pork, not pork, beef inside. Beef inside, beef or lamb. Oh, lamb, yeah. Yani Türkiye'de bu yok ama benzeri şeyler var bizde de. Bu arada burada da bakın şeker kamışı satıyorlar bu şekilde arkadaşlar.
şeker kamışı suyu. Vietnam'da çok tüketiliyor özellikle. Tayvan'da geleneksel yerlerde bulabiliyorsunuz. Birisi free hug, yani bedava sarılma yapıyor arkadaşlar şurada. Hemen eline bir levha asmış. Gel diyor, bana sarıl. Şurada birisi sokak müziği yapıyor. Bir Tayvanlı gitar çalıyor. Hemen önümüzde rengarenk bir Taipei yazısı var. Tayvan'ın en sembol yerlerinden bir tanesi olan Ximending bölgesine geldik arkadaşlar. Burası benim Tayvan'da en sevdiğim yerlerden. Tam anlamıyla bir alışveriş çılgınlığının olduğu bir nokta. Sokak müzisyenlerini, sanatçılarını görebileceğiniz bir yer. Ve Taipei'nin geri kalanından çok daha farklı bir nokta burası. Daha modern, ne bileyim, daha farklı dokusu olan bir yer. Gerçekten seviyorum. Bakın, karikatürcüler var burada hemen sokağın girişinde. 200 NTD karşılığında karikatürünüzü yapıyorlar sizin. Tatil olduğu zaman bu sokak sürekli bu şekilde patlıyor arkadaşlar. Kalabalıktan patlıyor. İnanılmaz bir kalabalık oluyor. Ben buranın bu halini açıkçası fazlasıyla seviyorum. Bakın, oyun reklamları, anime reklamları var hemen şurada. Bir Japonya'ya gelmiş gibi, Shibuya taraflarına falan gelmiş gibi hissediyorsunuz. Akşamları buraya gelmeyeli bayağı bir olmuştu. Bayağıdır bu bölgeye gelmiyorum ben arkadaşlar. Video çekince dedim nereye geleyim? Tabii ki dedim Ximending'e geleyim. Şurada meşhur bir bubble tea'ci var. Tayvan'ın en iyi bubble tea'lerinden bir tanesi satılıyor. How do you like Ximending? So crowded. So crowded? Yeah, But it's beautiful, right? beautiful. I really like this street. So ready for dinner. Yeah. Burada bir yerde yemek yiyeceğiz. Is it here? Oh, such Burada bir yerde arkadaşlar yemek yiyeceğiz biz. Dedim madem Tayvan'ın sokak yemeklerini gösterdim, egzotik yemeklerini gösterdim, biraz daha güzel yemeklerini de tanıtayım, göstereyim size. Bu arada galiba hemen burada da bir sokak şovu oluyor. Herkes toplanmış bakın. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Galiba hip hop yapıyor arkadaş ama arka plandaki müzikten telif yemeyelim. Tehlikeli. O riski almaya değmez. Şöyle biz yürümeye devam edelim arkadaşlar. Tabelalar, etraf ışıl ışıl. Gerçekten seviyorum burayı. Özlemişim buranın şu canlı halini. Tayvan denince mutlaka gelmeniz gereken yerlerin başında gelen sembol noktalardan bir tanesi burası. Sokağın enerjisi çok güzel. Hemen şurada yine birisi bir sokak şovu yapıyor. Galiba elindeki şeyleri havaya atıp yakalıyor. Bir göstermeye çalışacağım şimdi. Bakar mısınız, adam çok böyle oynak bir şeyin üzerinde duruyor. Silindir gibi bir şeyin üzerinde duruyor. Ve o elindeki şeyleri çeviriyor. O düştü. Sokak şovları her yerde. In every step different street show. Bu olay güzel. Ve akşamları gelince buraya şu dev ekranlar falan bambaşka bir hava katıyor gerçekten. Gündüzüyle gecesi arasında çok fark var. Gündüz şu atmosferi yaşayamıyorsunuz. Ama akşamları sonuna kadar yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Müzik sesleri öyle birbirine giriyor bakın. Bir enerjiniz yükseliyor burada.
Şöyle dört yol ağzı gibi bir yere geldik. Binayı komple tabelalarla kaplamışlar ya. En tepeye kadar. Şimdi burada bir yerde biz yemek yiyeceğiz. Meşhur beef noodle soup dedikleri. Ne diyeyim, dana etli acılı bir çorbaları var. Ondan yemeye geldik buraya. Hem dedik bir kendimize gelelim, dinleyelim. Bir güzel bir yemeği de size gösterelim. Ardından da bu çevreyi gezeriz, keşfederiz biraz daha. Galiba burada bir yerde geçeceğiz içeri, oturacağız şimdi. Ve şimdi arkadaşlar son derece yerel bir restorana geldik. Tıklım tıklım içerisi. Şöyle oturalım diyor Amber. Welcome. Ne istiyorsun diyor Amber. Arkadaşlar burayı Amber önerdi. Dedi yerel bir restoran var bildiğim. Oraya gidelim. Güzel bir şeyler yeriz işte. Yemek yeriz. Dolapta farklı yemek çeşitlerini hazırlayıp bırakmışlar. Arkada da pişiriyorlar. Tayvan'da etli çorbalarını ben çok seviyorum. Etli noodle çorbalarını ve acıyla çok güzel gidiyor. Hadi menü. Menü buymuş arkadaşlar. Anlayabiliyorsanız sipariş edersiniz. Bize order if you can understand. Bu şekilde yemekleriniz burada hazırlanıyor arkadaşlar. Farklı birbirinden ilginç sosları var bakın burada. Bizim çorbalar yapılıyor. Şöyle etli noodle çorbalarımız geldi şimdi. Kocaman et parçaları var içinde. Şöyle göstereceğim. Ve iri taneli böyle erişte gibi noodle'lar var. Bu deniz yosunuymuş. This one tofu, right? Yes. Bu da tofuymuş. Şöyle 3 farklı çeşitte acı sos var masada. Şu çok fena acı duruyor arkadaşlar yani. Bunu denemeye cesaret edemiyorum ben çok fazla. This one looks so spicy. Bakın Amber acı soslarla da hazırladı. Do you like this one? But which one should I put? 3 farklı çeşit acı var. Bir karıştıracağım, ayarlayacağım. Bunların tanesi 155 Tayvan dolarıydı. Yani 5 dolar yapıyor. Bayağı güzel duruyor şu şekilde. Şimdi ben şu soslardan doldurdum. Bunlar ne gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Biraz attım içine, biraz acı bir hal aldı. Benim noodle'um daha iri. Amber'ınki bakın daha tane tane. How is it? What? I love it. You love it. Amber çok mutlu. Az önce çok güzel bir arkadaş grubu denk geldi bize. Bir Türk, bir Kanadalı ve bir Hong Konglu vardı. 2 kişi Kanada'dan Hong Kong'a arkadaşlarını ziyaret etmeye gelmişler, 2 kız. Ve hep beraber de Hong Kong'dan buraya gelmişler. Burada bir Türk'le karşılaştım. Böyle çok güzel bir diyalog oldu. O yüzden videoya ara verdim biraz. Çorbayı dedim çok da soğutmayayım şimdi. Arkadaşlar şunu bir göstermem lazım. Bak ete bak. 5 dolara koca koca parçalı etleri olan bir çorba yiyorsunuz. Yumuşacık var ya. Bayağı lezzetli. Benim çorbam biraz daha acı bir hal aldı. Çünkü şu soslardan doldurdum. Şunu gösterdim az önce zaten. Böyle koyu değişik bir sos. Yani sert bir kokusu var. Yağlı böyle ilginç bir sos. Bu ne gerçekten bilmiyorum. Bunu atmayacağım çünkü domuz yağı olabilir dedi içerisinde Amber. Bazı şeylerde domuz yağı varmış. Bir de burada bedava içecek veriyorlar içeride. Şöyle şerbetli bir içeceğimiz var. Şerbetli değil de bol şekerli bir çeşit bitki çayıymış bu. Yani tatlı böyle komposta gibi, şerbet gibi bir içecek. Şöyle bir şunu tadacağım ben. Artık bunda ustalaştım. Chopstick işinde master olduk artık. Bayağı iri bir noodle arkadaşlar. Tadı da böyle çok sert, çok tadı da yok bunun. Eti çok güzel ama noodle'un çok tadı yok çünkü çok iri. Sizin için bir de şunu gömeceğim. Bu deniz yosunu.
Değişik bir deniz yosunu çeşidi. Böyle rendelemişler. Şöyle alıyorum bakın. Turşu gibi. Güzel yani. Çok bir tadı yok. Ben seviyorum ama dediğim gibi çok özel bir tadı da yok böyle. Bu da tofu. Bayağı uzun. Destek almam lazım. Bu güzelmiş. Bu etli çorbaları çok daha iyi yapan, çok daha güzel yapan yerler var. Burası yerel insanlar için meşhur bir yer dedi Amber. Ama yani ben şu çorbalarını ve noodle'larını çok da sevmedim ama etleri çok iyi. Çok daha iyileri var. Bu Tayvan'a geldiğinizde deneyebileceğiniz en güzel yemeklerden bir tanesi arkadaşlar. Neredeyse tüm çorbayı bitirdim ben. Karnım patlıyor arkadaşlar. Ben buna 5 dolar dedim ama daha azmış aslında. 130 falan şu tabak. Yanında aldığımız şeylerdi. 20-30 falan tuttuğu için hepsi 2 kişi 355 NTD. Yani 12 dolar gibi bir şey tuttu. Bayağı iyi. Yani hele ki Tayvan gibi gelişmiş bir ülkede bayağı iyi. Amber'a soralım. How would you rate here? 1 to 10? 7? Beef was delicious. 10 üzerinden 7 veriyormuş Amber. Ben de herhalde 6-7 falan veririm yani. Çok uzun zamandır şöyle bir yerde yememiştim ya. It was interesting restaurant. It is. Local Taiwanese culture. Very local one. Ya. Güzeldi arkadaşlar. Vallahi çok da güzel bir gün oldu bizim adımıza. Çünkü birçok şeyi böyle karmaşık bir halde görmüş olduk. Bu çok hoşuma gitti. Havayı kararttık. Akşam herhalde saat 7.30-8 oldu artık bilmiyorum. Konuşamıyorum. Şehrin güzel kısımlarından bir tanesindeyiz. O ana caddeye atacağız kendimizi tekrardan. Güzel yemekler var gerçekten Tayvan'da. Yemek sıkıntısı çok çekeceğinizi düşünmüyorum. Sadece arayıp bulmanız lazım arkadaşlar. Sanılanın aksine aslında burada bayağı zengin bir mutfak var. Çok daha farklı yemekleri var. Bir sokak yemekleri videosu çekmek istiyorum ama egzotik yemeklerimi çeksem yoksa böyle asıl o lezzetli benim sevdiğim şeylerimi çeksem bilemiyorum. Fırsat olursa güzel bir belki bir egzotik bölümü bir de normal böyle o lezzetli sokak yemeklerinin olduğu bir bölüm gelebilir. Ve ışıl ışıl sokaklara döndük arkadaşlar. Çok güzel bir gündü. Bol bol gezdik, gördük. Arkadan bu arada sesler geliyor. Sokak şovları var. Joker'i bile getirmişler. Şöyle bir kalabalığın arasından kendimi atayım. Burada artık videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Umarım izlerken fazlasıyla keyif aldığınız, beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Sonunda Tayvan'dan bir video daha çekebildim. Yani bayağı uzun vakit geçirip çok az video çektiğim yerlerden bir tanesi oldu Tayvan. Benim için keyifliydi ve bu ülkede bulunmayı seviyorum. Daha fazla video gelecek Tayvan'dan umarım. So that was really good day and thank you. Yeah, you're welcome. For introducing Taiwan very well. You even introduced chicken balls. Not one. Accident. Accident. Didn't want to. Alright, see you. See you. Thank you so much. Evet. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok değerli. Sonraki videolarda Tayvan'da ve dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkelerinde görüşmek üzere.